Hipnozla büyü bozabilir misiniz? Büyülere geçelim. Büyüye inanıyor musunuz? Ne zaman inanırsan olur biliyor musun? Siz ne için kullanıyorsunuz hipnoterapiyi? Hipnozla aşık edebilir misiniz hocam? Kişinin içinde bulunduğu hipnozları bozmaya ve karanlığındakilerle karşılaşmaya sağlıyor. Biz aslında hipnoz yapmıyoruz. Biz kişinin hipnozlarını bozuyoruz. Nasıl? Atalarımızdan, annelerimizden, babalarımızdan görmüşüzdür. Soğanı sürüyor. Bir diş soğanı alıyoruz büyük. Ne yapacağız bugün? Çok konu var. Sorular Bence çok de. fazla. Bir sürü hatayı düzelteceğiz değil mi? Evet. Sağlıkla ilgili. Aynen öyle, aynen Yani öyle. ilmi bilimi gerekli insanlardan öğrenmeleri gerektiğini öğreteceğiz bugün. Evet, biliyorsunuz hocam çok yönlü, çok yönlü. Hani bakıyorlar size, bakın neymiş? Göğüs hastalıkları uzmanı, klinik psikolog, Uyku hastalıkları uygu uzmanı, hastalıkları uzmanı. felsefe tarihi öğrencisi. Heh, ondan sonra bir de estetik tarafı da var. Bana soruyorlar, güzelliğini neye borçlusun? Vallahi Nejat hocam ne yaparsa ona borçluyum. Canım benim. Ya dudaklarım da çok güzel oldu bu Çok, arada, doğal. çok. Zaten benim düzgündü ama bir tık böyle güzel, daha da güzelleştirdik. Evet. Ondan sonra demin yayından önce hocama diyorum ki gün yapalım, size gelelim, kadınları toplayıp geleyim. Harika olur. Bekliyoruz hep beraber. Aynen, bana özel artık bir indirimde yapar hocam. Hep beraber gidersek böyle Seve toplu. Şimdi siz hipnozu o zaman ne için kullanıyorsunuz? Mesela şimdi kadınlar arasında, ya doğru değil tabii kesinlikle, ama büyü böyle kendine aşık etmek için büyü yapanlar falan var ya. Kadın diyor ki ya adam benim gözüme baksın, benden başkasına bakmasın. Bak büyücü gezmenize gerek yok. Hipnozla aşık edebilir misiniz hocam? Hipnoza aşık edebilir miyim? Hipnoza yani kişinin önce kendisini istemesi lazım. Bir. İkincisi de hipnozda biz aslında hipnoz yapmıyoruz. Biz kişinin hipnozlarını bozuyoruz. Nasıl? Hipnoterapi demek kişinin hipnozunu bozmak demek. Yani şunu diyelim. O beynin kendisinin getirdiği kendine kodlar koyuyor ya, sınırlar. İşte biz bunları kaldırıyoruz. Mesela çocuğa demiş ki babası 7 yaşındayken sen aptalın tekisin, hiçbir şey öğrenemezsin. O çocuk zaten öğrenemez. Çünkü hipnozlamış herifi. Hipnoz bu işte. Babası hipnozlamış onu. Ben ona şunu öğretiyorum. Bak bu babandan geliyor. Önce kendini gör. Sen aptal falan değilsin. Yani hipnoz dediğimiz şey aslında inançlarımızın, dini inançları kastetmiyorum. İnançların hepsi sorgulanmadan kabul edilmiş, gerçeğiymiş gibi kabul edilmiş bilgilere inanç denir. Mesela benim gömleğimin rengi ne renk? Ceketin. Beyaz. Niye beyaz? Beyazı beyaz olarak bu rengi Nereden öğretildiği çıkartıyorum için. beyazı? Çünkü sana bunu ya anan ya baban beyaz diye öğretti. Doğru mu? Hiç bu niye beyaz diye düşündün mü şimdiye kadar? Düşünmedin. Yok. Sorgulamadın. Bu senin inancın. İnanç olmuş. 7 yaşından önce birisi sana herhangi bir şey öğrettiğinde büyük atalarından, anan babandan öğrettiği zaman onu alıyorsun, direkt kabul ediyorsun ve bu senin inancın oluşuyor aslında. Evet. Hiç sorgulamıyorsun bile. Yani ben buna beyaz değil de siyah deseydim sanki şeyi böyle atomu patlatmış gibi saçmalama derdim bana. Oturmuş kalıp çünkü. Oturmuş işte Evet. inanç olmuş. Çünkü hiç kritize etmiyorsun yani yorumlamıyorsun bile. Ama bunu sana öğreten baban ya da annen şu an dese ki hayır bu pembe renk dese saçmalama dersin. Çünkü niye? Artık kritik yeterliğe, eleştirisel yeterliğe ulaşmış vaziyetteyiz. Ya bir ara şey vardı hocam, bir parantez açalım. Bir elbise vardı. Herkes sosyal medyada bakıyordu, farklı renk görüyordu onu. Niye öyle oluyordu mesela? Bu bizim algılarımızla alakalı bir şey. Ha. Yani hayata nasıl baktığımızla ilgili bir Ha, şey. onunla mı ilgili? Tabii o ayrı bir şey. Dolayısıyla biz hipnoterapi esnasında kişinin içinde bulunduğu hipnozları bozmaya, kişinin kendisini görmeye ve karanlığındakilerle karşılaşmaya sağlıyoruz. Mesela Aysun sen şişkonun tekisin. Bir süre inanırsam ona kilo alırım Hayır herhalde. hayır bir dakika dur. Şu an sende hiçbir şey ifade etti mi bu? Çok Yok. güldün değil mi? Evet. Çünkü böyle bir karanlığında karşılaşmadığın bir durum yoktu. Yok. Değil mi? Çünkü kendini öyle görmüyorsun. Aysun sen bücürün tekisin. Bir şey ifade etti mi sana? Değil mi? Etmiyor. Çünkü karanlığında değil. İşte mesela adam kendisinin kilo ile ilgili bir kompleksi var. Karanlığında ve bu karanlığındaki şeyle kendisi karşılaşmamış. Buna Carl Gustav Jung shadow diyor, gölgesi diyor. Gölgesine karşılaşmış. Birisi de ona oradan bir laf söylediği zaman sanki oradaki tohumun üstüne su dökmüş gibi birdenbire sen bana bunu nasıl söylersin diyor. Çünkü kendisi karşılaşmamış. Şimdi mesela o zaman hayatta iki şey var. Metin Şentürk diye bir Türk şarkıcı var. Değil mi? Kendisi ama.
Ama kendisi o amadıyla o kadar iyi kendisi yüzleşmiş ki artık onu karanlığından çıkartmış. Bu benim için bir problem değil hale getirmiş. Kendisi dalga geçiyor. Hı hı. Görmemesiyle. Evet. Ama öbürüne bakıyorsun. Ne yapıyor hayatı boyunca? Ölmüyorsun da. 70 yıl hayat yaşıyorsun. Ne diyor? Lanet olsun diyor. Göremiyorum diyor. Kırmızıyı görmüyorum, şunu görmüyorum, doğayı görmüyorum diyor. 70 yıl boyunca küfrediyor hayatına. Metin'e bakıyorsun. O da görmüyor. Barış. Demek ki aynı probleme başka bakış açılarını bakmayı sağlıyormuş hipnoterapi. Yani sen A adamını mı seçiyorsun kardeşim böyle her şeye küfreden, lanet eden, yoksa B adamını, Metin Şentürk'ü mü seçiyorsun? Peki hipnozla büyü bozabilir misiniz? Büyüye inanan bir insan diyor ki bana büyü yaptılar hocam, evliliğim bozulacak. Kadın geldi. Yani Büyüye şimdi, inanıyor musunuz? tabii ki ben büyüye inanmıyorum. Yani bunlar Ama yasaklamış Peygamber Efendimiz de hani o yapılabileceğini söylemiş ya, büyü. Ona inanırsan mı tutar büyü? büyü neye ne zaman inanırsan olur biliyor musun? Sen eğer kendin büyüye inanırsan o zaman DNA'nın içerisinde, enerji şeyin içerisinde boşluklar aşmaya başlarsın. Kişi de seni kıskandığı zaman, senin gibi olmak istediği zaman, çünkü insanın içerisinde mnemonic machine dediğimiz kıskançlık genleri vardır. Sana enerji göndermeye başlar. Bu enerjiyle senin DNA'nı dağıtmaya başlar. Çünkü sen frekans açıyorsun. Ama sen büyüye inanmadığın zaman Tutmaz diyorum mesela. tutmaz yani. Ben hiç inanmam bu arada. Ben de. Niye Avrupalılara tutmuyor yani? İngiltere'de okulu falan var bu arada. Var mıymış? Yani yapıyorlar ya, böyle inanan bir kesimde var aslında. Bir Evet. bebek vardı ya, neydi o bebeğin ismi? İğne batırıyorlar falan. Beyzbol Evet. oynarken adam da hatta kendine... Gördünüz mü onu bilmiyorum. Yok, görmedim. Evet. Sosyal medyada çok dolaşıyordu bir ara. Evet. Peki neyse biz bu Heh. büyülere geçelim. Ama Büyüsüz bir yere gelelim. mesela kadın geldi, inanıyorum dedi. Böyle bir şeye hipnozla onu o inancından mı çıkarıyorsunuz? Şimdi bir kere birisi ben inanıyorum dediği anda Kaynanan bana büyü ben yaptı. böyle bir şey yok diye inkar ettiğin zaman aranda mesafe açıyorsun. Ha. Önce onunla beraber büyüye inandığını sen de gösteriyorsun. Sonra büyünün olmadığını ona bir şekilde hipnoterapiyle anlatmaya çalışıyorsun. Siz ne için kullanıyorsunuz hipnoterapiyi? Mesela Ben zayıflamak için mi? Hipnoterapi şudur bak. Carl Sagan'ın bir çalışması var. Basketbolcuları alıyorlar. Bir gruba sabahtan akşama kadar basket attırıyorlar. Bir grubu basket sahasının kenarına koyuyorlar ve basket attıklarını düşündürtüyorlar. Bir grubu da çarşıya pazara gezmeye gönderiyorlar. Günün sonunda basket atma oranlarındaki artışa bakıyorlar. Basketi down atanlarda %27 oranında basket atma oranı artarken, doğru atma oranı, seyredip onu ben atıyorum diye görenlerde %26. Gidip çarşıda pazarda gezenlerde hiç artmıyor. Buradan ne anlıyor? Demek ki beyin gerçekle sanalı ayırt edemez. Dolayısıyla sanki biz sanal o alemde bir şeyi canlandırıyorsak beyin onu gerçekmiş gibi görüyor. Miş gibi yapmaya başlıyor. Dolayısıyla siz gevşeme pozisyonuna geçip kendinizi zayıflamış gibi şey yaparsanız bakın vücudunuz zayıflamaya başlıyor. Çünkü beyin öyle algılıyor. Çok doğru. Ben mesela esprisini arkadaşlarıma derim ki formamı hamburger yemeye borçluyum diyorum. Bravo. Ne yesem almıyorum. Bak buna da inanıyorum herhalde. Çünkü ne bu da yesem... senin işte hipnozun. Öyle mi? Ne yesem kilo İşte almıyorum hipnoz diyorum. yapmışsın kendine. Diyorsun ki benim DNA'm bu enerjiyi yakar diyorsun. DNA yakar dediğin anda vücut değişmeye başlıyor. Buradan hipotalamus dediğimiz bez. Bu hipotalamus vücut ısısını sağlayan, vücudun doygunluğunu sağlayan yer. Ve burası atak yapıyor. Ve senin vücudunda termojenezis ısı oluşturaraktan hızlı hızlı onu atıyor. Demek ki hipnoterapi dediğimiz şey neymiş? Neye inanıyorsak beynimiz bunu gerçek gibi zannediyor. Beyin için öyle. Bak şimdi kısa bir şey örnek vereyim. Şurada mesela bu genişlikte bir tahta var. Uzun bir tahta. Yere koysak üzerinden koşarak hızlıca geçer misin? Şuraya koysak. Bak bu genişlikteki bir tahta. Şu masanın genişliği. Şöyle göstereyim. Kamerada tam gözükmüyor. Şu genişlikte bir... Şu kamera hocam. Hangi kamera? Şu tam karşımda. Şu kamera. Bak bu genişlikte. Heh. Bayağı benden geniş. Evet. Bu genişlikteki bir kalası. 10 metre uzunluğundaki Koysam bir kalası. yürürüm yani. Yere koysak. Üzerinden koşarak geçer misin? Geçerim. Oradan şu genişlikteki şeyden 100 kere geçsen kaçında yere düşersin? Yani Düşmezsin herhalde. düşmem, Dengen iyi. evet. Gençsin, sporcusun, tekvandocusun falan filan. Peki. Aynı tahtayı
10 kilometre havaya çıkartsak onun üzerinden koşabilir misin? Yok, benim yükseklik zaten şeyim var. Çok seviyorum. Ama düşmüyordun demin. Evet, yerde Gördün mü? düşmem ama orada düşersem dengemi biraz... İşte düşerim değil mi? Evet. İşte görüyor musun? Her şey bizim beynimizdeki şeylerle ilgili, algılarla ilgili. Şimdi biz böyle algı dedik diye de homini gırtlak gece 12'de şimdi oturup kilo almıyorum diye tıka basa yemeyin. Yani biraz da dikkat etmek gerekiyor tabii. Şimdi hanımlar açar börekleri çörekleri. Gece hocam nasılsa dedi ben yiyorum ama kilo almıyorum, öyle de değil. Evet, Tabii değil mi değil. yani? Değil. Denge. Biraz önce Çağla'nın programındaydım. Çağla'ya dedim ki, Çağla dedim bak seni bütün Çağla 47-48 yaşında. Maşallah hiç göstermiyor Dedim da. ki nasıl yapıyorsun? Yani doğru söyleyeceksin ama dedim. Yani biz seninle kaç senedir program yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Yüzünde bir tane dolgu yok. Gerçekten yok. Ben şahidim. Yüzüne hiçbir şekilde böyle işte lazerler şunlar bunlar da yapmıyor. Somon DNA'lar, mezoterapiler de yapmıyor. Tek yaptığı şey ben size söyleyeyim mi? 1. Güneş kremi devamlı kullanıyor. 2. Akşam 10.30'da mutlaka uyuyor. Evinde 10.30'dan sonra uyuyan kimse, ayakta kimse yok. 3. Tahin tüketiyor. Tahin tüketiyor. Tahin. Hayatından karbonhidratı çıkartmış. Gluteni çıkartmış. Haftada 3 gün somon tüketiyor. Haftada 4 gün spor yapıyor. Evet, somon çok önemli gerçekten. Ve yakinen gördüm senin gibi. Devamlı görüyorum. Kamerada daha yaşlı gözüküyor. Gerçek hayatta daha da genç. Tıpkı senin gibi. Mesela sen de kamerada şu ankinden daha yaşlı gözüküyorsun. Değil mi? Daha Evet. büyük duruyorum ya. Daha Ama büyük. yakından öyle deyince daha ufak duruyorum. 5 yaş daha küçüksün. Değil mi? Gerçekten. Hocam, ama kamerada öyle. Evet ya, öyle neyse. Hocam siz nasıl yaş almıyorsunuz? Ben ne zaman görsem daha çok gençleşiyorsunuz. Asıl Nejat Altıntaş ne Evet. yapıyor genç kalabilmek için? Şimdi bak hayatım. Ben ne yapıyorum? Birincisi en önemli şey mutlaka herkes de yapsın. Kırmızı ışık terapisi. Çok ucuz bir şey kırmızı ışık terapisi. Yalnız kırmızı ışık terapisi alırken 640 nanometre boyunda ışık yayan böyle takıyorsunuz yüzünüze. 6 dakika fazla bir şey değil. Yüzünüzde mitokondri dediğimiz vücudun, daha doğrusu hücrelerin enerji santrallerini açığa çıkartıyor. Cildi gençleştiriyor. Hayatımda en önemli yaptığım şeylerden bir tanesi nedir dersen kırmızı ışık terapisi. Şimdi ben onun saç için olanını aldım. Bak şimdi şu saçıma baksınlar. 6 hafta sonra bir daha video atacağız. 6 hafta sonra bak benim saçım 2 katına çıkacak. Hiç saçma çekmeden. Vallahi çok gür duruyor. Şimdi baktım da şöyle kameradan da bayağı Ama gür. sen 6 hafta sonra seyret. Oo. Ben şu an yüz için kullanıyorum kırmızı ışık terapisini. Hangisini seçelim hocam? Kırmızı ışık. 640 nanometre. 640 Evet. nanometre. 640 nanometre büyüklüğünde, genişliğinde olan orijinal kırmızı ışık terapi şeyleri var. Şapkaları var. Ay dur, ben size sorayım, marka sorayım yayından sonra. Ben sana onun orijinalinin linkini atayım. Sen sayfanda da paylaş. Tamam. Tamam mı? Yüz için olanını bulsunlar, kullansınlar. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Evet, çok parlak. Hocamın cildi de çok parlak. Ama ben de gluten işte tüketiyorum. Gluteni kesmem Bu lazım. 1. Cildi 2. söndürüyor. Kahve. Ya vazgeçemiyorsun. Yok, hocam. vazgeçmeyeceğiz. Ne yapacağız? Mutlaka en az 2 bardak, hadi 3 bardak kahve içeceğiz. Neden? Kahve Alzheimer'a karşı koruyor. Vücudu gençleştiriyor. Antioksidan etkisi var. Mutlaka spor yapacağız. Kilodan uzak duracağız. Çünkü kilo vücuttaki enflamasyon dediğimiz vücuttaki iltihabı artırıyor. En önemlisi deseler ki vücuda en zararlı madde nedir deseler. Biliyorsun ben tütün ürünlerine karşı en karşı insanım. Tütün ürünlerini bırak içmeyi, mahallesinden geçme taraftarı değilim. Bak bu kadar iğrenç bir şey tütün ürünü. Ama deseler ki tütün ürünü mü, şeker mi deseler, şeker daha zararlı derim. O derece zehir. Evet. Zehir. Uzak duracağız. Hocam son programı bitirmeden bir şey soracağım şimdi size. Hani hep böyle bir sürü konu konuştuk. İşte hipnozu konuştuk, beden dilini konuştuk, kriminolojiyi konuştuk. İşte depresyon. İnsanlar böyle zaten sürekli depresyonda. Bana öyle bir telkin söyleyin ki günlük hayatımda böyle kullanabileceğim pratik bir şey. Böyle bir cümle olabilir veya bir şey tüketebilirim, bu da olabilir. Ama bana böyle beni telkin edecek, bana iyi gelecek bir cümle istiyorum sizden. Sana 2 şey söyleyeceğim. Bir tanesini söylemezsem olmaz. Bir tanesi saçı dökülenler için
Saçı incelenenler için çok güzel bir tarif söyleyeceğim. Bunu söylemezsem olmaz. İkincisi de telkin olaraktan şu an özellikle Batı tıbbında, Amerika'da ve Avrupa'da en önemli tedavi yöntemi ne biliyor musun? Şükretmek. Gerçekten şükretmek. Neden biliyor musun? Şükretmediğimiz zaman insan kendi tabağının önündekileri görmüyor, başkasının tabağındakilere bakıyor. Dolayısıyla onun tabağına baktığın zaman böbrek üstü bezinden adrenalin ve kortizol dediğimiz kaç ve savaş mekanizmasının hormonları salgılanıyor. Durmadan kendini savaşta hissediyorsun. Ve kortizoldan dolayı da hücre yaşlanmaya, saçlarınız beyazlamaya, kemiğiniz erimeye başlıyor. Ama şükretmeye başladığın zaman ya tamam mı Aysu uzun boylu, saçları daha güzel, eli yüzü daha güzel diye komplekse girmek yerine ben de diyorum ki ya tamam Aysu güzel uzun ama ben de profesörüm. Ben de doktorum. Bak benim de sağlığım yerinde. Kıyası bırakın. Kıyas yaptığın zaman kendini görmeye başladığın anda böbrek üstü sakinleşmeye başlıyor. Çünkü şu an en büyük problemimiz ne? Sosyal medyayı açtığımız zaman. O hayat. Senden daha güzel insanlar var. Gelecekte. Senden daha güzel ses tonlu insanlar var. Gelecek. Senden daha iyi konuşan, senden daha iyi yabancı dil bilen, senden daha iyi bilgili, senden daha iyi dağlara çıkan, senden daha iyi müzik aleti çalan. Her şeyin daha iyisi sende var ve eskiden bunları biz göremiyorduk. Mahalledeki insanlardı görüyorduk. Ya da sınıftaki insan. Ama şu an en iyi müzik aletini çalan adamla kendini kıyas yapıyorsun. Allah bir kadına hem boy vermiş, hem beden vermiş, hem akıl vermiş, hem para vermiş. Şimdi onu gördüğün zaman bitiyorsun. Çünkü onun tabağındakini görüyorsun. Oysa ki kendini görsen, kendi kaderini sevmeye başladığın zaman, Nietzsche der ki, amor fate der, kaderinizi sevin. Çünkü kıyas yapmaya başladığınız anda, ne yaptı kıyas? Habil'i Kabil'i öldürttürdü. Ya. Kıyas. Evet. Yusuf'u kuyuya attırttırdı. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla da kıyas yaptığımız anda bitmeye başlıyoruz. Hepimiz dünyaya bir kez geliyoruz. Ama şükrettiğimiz zaman kendi Şükredip- tabağımızı görmeye başlıyoruz. Aynen Demek ki öyle. tedavimiz buymuş. Şimdi şey söyleyebilir miyiz? Saç. Saç. Söyleyelim. Çünkü saç o kadar önemli ki. Ve bu kür gerçekten tutuyor Aysu. Şimdi atalarımızdan, annelerimizden, babalarımızdan görmüşüzdür. Soğanı sürüyorlar. Gerçekten soğan saç dökülmesine çok etkilidir. Neden? Bir kere içerisinde sülfür vardır. Bu sarımsağı aldığımızda, soğan aldığımızda böyle hafif böyle elimizin arasında süner ya, sümüksü bir yapısı var. İçerisindeki bu sülfürden dolayıdır. İkincisi ise içerisinde ksantoinler var. Ksantoinler de vücudu enflamasyon yani iltihabını azaltır. Bunlar çok güçlüdür ikisinde de. Ama bunların açığa çıkabilmesini saça direkt sürdüğün zaman onlar açığa çıkamıyor. 72 saat olması lazım. Nasıl sütü aldığın zaman yoğurta dönüşür mü? Dönüşmez. Beklemesi gerekiyor. Evet. İşte bu da böyle. Şimdi bir diş soğanı alıyoruz. Büyük kelle soğan. Bunu güzelce rendeliyoruz. Ay kokacak saç. Dur. Rendeledik. Sonra bunu bir tülbentin içerisinden geçiriyoruz. Suyunu alıyoruz. Üzerine bir bardak içme suyu koyuyoruz. Bir kaşık tuz koyuyoruz. Kaya tuzu. Bir kaşık. Yarım kaşık bal koyuyoruz. 5 damla da biberiye koyuyoruz. Bunun ağzını güzelce kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde 72 saat bekletiyoruz. 72 saat sonra saçımıza damlatıyoruz. Yarım saatle 1 saat arasında saçımızda bekletiyoruz. Ama bu arada mutlaka saçımıza kırmızı ışık maskesi bulabilirsek onu da koyduğumuz zaman 6 hafta sonra saçlarının %30'u arttığını garanti ediyorum. Gerçekten Evet, mi? ben şimdi yapacağım. Aa. Ben de başlayacağım. Kırmızı ışık ve soğan göreceğiz. Peki o koku sinmez mi saça? Sınmaz. Yani yarım saat. Çünkü bekliyor ya, fermente oluyor. O koku gidiyor. Bir de sarışınlara bak. Sarışın kadınların genelde şikayetidir. Benim de arkadaşlarımdan biliyorum. Saçları çok boyadıkları için çok dökülüyor. Tam onlar O boya. O sarı iyice açıyorlar ya rengini bir de. Evet. Sarışın arkadaşlarımın hep buraları Oreal'ler. böyle saç. Oreal işte hidrojen peroksittir. Yani vücutta direkt enflamasyon yapar. Direkt saçı değil bütün sistemi bozar. O yüzden de onlar özellikle soğanın bu verdiğim
ne denir buna? Reçeteyi mutlaka uygulasın. Hocam peki saçı söyledik. Şimdi gelelim kaş kirpiği dökülen böyle çok fazla biz maskara işte eyeliner falan kullanıyoruz özellikle kadınlar. Ne yapabilirler? Nasıl kirpik gürleştirilebilir? Kirpikte de benim özel bir yöntemim var. Bunda da şöyle yapıyoruz. Bak. Küçük bir soğan alıyoruz, rendeliyoruz. İçine bir diş sarımsak koyuyoruz. Ve 3 tane de karanfil atıp bunu blenderdan geçiriyoruz. Bunların üçü beraber geldiği zaman, hatta içerisine bir parça da çörek otu atarsanız, bunlar hem anti-enflamatuardır, hem damarları genişletir, hem orada kök hücrelerini uyarır. Bak ne yapıyormuşuz? 1 soğan, 2 sarımsak, 3 karanfil, 4.'sü ise çörek otu. Çörek otu. Çok ciddi derecede kaş çıkartıyor. Aa, Özellikle böyle kaşların dibinde böyle kirpiklerin. dibinde şeyler oluşur böyle. Böyle çapak derler. Heh, evet. Onlara blefaret diyoruz bizim tıpta. Onları tamamen çözer. Çözer. Bir de çok maskara falan kullanınca kadınlar bilir daha çok böyle dökülüyor. O da Tabii. petrol sonuçta. Aynen öyle. Yani bakım güzel bir şey. Evet. Hocam vallahi sohbete doyum olmuyor. Güzel oldu. Ha böyle nereden girdik nereye? Hocam çok yönlü olunca konuyu Evet. açtı. Evet. Bundan sonraki bir dahakinde longevity konuşalım. Evet. Yani Evet. çünkü ben şu anki özellikle yapmak istediğim şey longevity. İnsanların ömrünü uzatmaktan ziyade sağlıklı ve hayırlı ömürler sağlamak. Kendi yaptığım her şeyi insanlara da göstereceğim. Evet. Beraber yapalım hatta. Kamp yapalım hatta. Kadınları toplayayım ben. Evet. Böyle bir eğitim gibi 1 günlük veya 2 günlük gelin. Çıkın gelsin hepsi. Beraber böyle bir program yapalım hocam. Seve seve. Aynen ben toplarım getiririm size artık Tabii. hanımlar. Hocam değer kattınız çok teşekkür ederim. teşekkür İyi ki ederim. geldiniz vallahi özlemiştim sizi. Ben de sağ ol. Güzel oldu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Merak ettiklerinizi videonun altına yazın. Saç kürünü de mutlaka deneyin. Soracağım. Gerçekten soracağım. Bence ne kadar? de. 20 gün mü yapacaklar? 6 hafta. Ha 6 hafta. 6 hafta kere sonra 7, bakalım 42. ne kadar artıyormuş. Evet. Beraber bakacağız. Evet 6 hafta sonra bakacağım. Ben gerçekten. de yapıyor olacağım ama. Tamam. Ben de videoları yayınlayacağım. Tamam ben Hatta de senin yapacağım. sayfanda da yayınlarım. Evet yapalım sonra bakacağız ne kadar çıkıyor arkadaşlar. Kameramanlar da yapacaklar. Evet arkadaşlar yapacaksınız. Tabii. 6 hafta sonuçlarını paylaşacağız. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bay bay.